Masmavi Mutfakta'ya hoş geldiniz. Öncelikle hepinize mutlu bayramlar diliyorum. İnşallah sevdiklerinizle çok güzel bir bayram geçiriyorsunuzdur. Sevgili arkadaşlarım, bu bayram günü sizlere bir ay boyunca Ramazan'da hangi tarifleri vermişim? Şöyle güzel bir kolaj yaptım ve minik bir sohbet ayarladım. Umarım hoşunuza gider. Şöyle siz izlerken, yani izlemiş olduğunuz bütün tarifleri Ramazan'ın içinde sizlere verdim. Ben tariflerimi çok keyifle hazırladım. Hemen belirtmek isterim sevgili arkadaşlarım. Birçok sorunuz var. Bu bayram vesilesiyle sohbet esnasında onlara da cevap vermek isterim. Bütün çekimlerimi A'dan Z'ye, bulaşığı yıkamak dahil kendim yapıyorum. Neden? Çünkü ben kimseye güvenmiyorum. Benim gözümle birinin bakacağına inanmıyorum. Birkaç yıllar önce bir iki denemem oldu, yardım etsin birileri ben çekim yaparken diye, ama insanlara anlatamadım ve beni yansıtmıyordu o video. O yüzden tamamen bütün işi kendim elime aldım ve kendim yapıyorum ilk günden beri. Bunu büyük bir zevkle yapıyorum. Çok severek yapıyorum. Uzun yıllardır YouTube'dayım. Instagram'ın ilk yemek sayfalarından bir tanesiyim. Yeni gelenler için de kendim hakkında minik bir açıklama yapayım. 3 tane kızım, 2 tane torunum var. 73 doğumluyum. Nasıl diyeyim size, çok şanslı hissediyorum kendimi gencecik yaşta anneanne olduğum için. İşim YouTube, yemek, mutfak. Daha doğrusu şöyle söyleyeyim size. Hayatta en çok sevdiğim şeylerden bir tanesinin işim olması benim için hayalimin bile üstünde güzel bir şey. Çünkü ben mutfakta zaman geçirmeyi, dekorasyon, sofra sunumu çok sevdiğim alanlardı. Şimdi onunla işimin olması Allah'ın bana hediyesi diye düşünüyorum. O yüzden ben çalışırken bana iş gibi değil de zevk gibi, hobi gibi geliyor. Çok severek mutfaktayım. Kendim hakkında bunları söyleyebilirim. Onun dışında beni uzun zamandır takip edenler Masmavi deyince aklınıza ne geliyor yazabilirsiniz. Sadece bana ait olan 150'nin üzerinde tarif var. Tüm dünya mutfaklarında deneniyor. Bu Ramazan'da da size Binbir Gece masalını hediye ettim. Yine A'dan Z'ye bana ait olan bir tarif. Şimdi şöyle, bütün tariflerimi emin olmadığım zaman sizinle paylaşmıyorum ve hiçbir tarifim, yani 10 yıldır, Instagram'da da 13 yıldır kopyala yapıştır hiçbir tarifim yoktur. Ama tariflerimin %80'i birebir kopyalanarak uygulandığını görüyorsunuzdur. Hiç sorun değil. Benim için inanın ki tarifimi zaten ben YouTube'da paylaştığım andan itibaren, bu ne demektir? Ben bunu Öffentlichkeit'in Türkçesi şöyle dışarıya verdim demektir zaten. Yani bunu herkes yapabilir anlamına geliyor. Buradaki detay, birinin benim tarifimi, yani belki ben o tarif üzerinde bir hafta çalıştım. Bu tarifi birebir yapıp ben bunu zaten biliyordum deyip benim ismimin bile geçmemesi. Halbuki bunun tek sebebi insanların inanılmaz bir egosu var. Yani ego çok yüksek bir şey. Halbuki orada çok teşekkür ederim demesi yeterli. Yani Masmavi'ye çok teşekkür ederim demesi yeterli. Hatta birkaç tarifimde birkaç sayfadan esinlendiğimi belirtip onlara teşekkürümü sunmuş bir insanım. Ki çok tarifin içinde inanın ki %5'lik bir bölüm olmasına rağmen. Bunlar önemli detaylar. Çünkü hayatta çalmak illa bir nesneyi çalmak değildir. Fikir de çalabilirsiniz. Bu da bir çalmaktır, yani bu da hoş bir şey değil. O yüzden bunu da böyle hemen belirtip geçeyim. Ben üzülüyor muyum görünce? Yok, ben hiç üzülmüyorum, hiç kafama takmıyorum. Ama bazı sevmediğim, enerjisini iyi görmediğim birileri yapınca benim tarifimi, diyorum ki benim tarifimin o sayfada ne işi var gibi düşünüyorum. İnsanoğluyuz işte, hepimiz çiğ süt emmişiz. Sonra da diyorum ki boş ver, ölümlü dünya hiç önemli değil. Onun dışında tariflerim denenip binlerce de güzel yorum alıyorum. Bunlar da benim en büyük motivasyon kaynağım. Şöyle söyleyeyim. Mesela YouTube'da ben bir tarif paylaştığımda benim için izlenmenin yüksek olması, beğenilerin olması beni çok mutlu ediyor. Aslında bunun benim açımdan, hani herkes açısından aynısı değildir ama benim açımdan emeğim beğenilmiş, iş yani mutlu etmiş birilerini diye ben onun manevi değerini taşıyorum. Ama tabii ki sizin beğenileriniz, izlenmelerinizin karşılığı bize de maddi olarak bir geri dönüşü de tabii ki oluyor. Ama benim motivasyonum maddiyat değil. Benim motivasyonum
güzel bir şeyler üretmek. Bunu da belirtmek isterim. Bu arada Ramazan'da verdiğim tarifleri şu an tek tek izleyerek geçiyorsunuz. Bütün tariflerin üstüne linkini ekliyorum. İlginizi çekeni tık diye basıp tarifi izleyebilirsiniz. Aşağıya da hepsinin tek tek linkini ekleyeceğim. Şu an görmüş olduğunuz Binbir Gece Masalı tatlısı. Bunu ben yaptım. Üzerinde biraz çalıştım. Hem hamuru hem içinin dolgusu hem şekli itibariyle. Çok güzel oldu. Yoğun bir izlenme oldu. Hem Instagram'da hem YouTube'da birçok sayfada ve kanalda gördüm tarifimin yapıldığını. Sadece ismini Binbir Gece değil de Ay Tatlısı diye değiştirmişler ama keşke ismini değiştirmeseydiniz. Çünkü orijinali Binbir Gece. Şimdi insanlar Ay Tatlısı diye bakacak. Benim tarifin aynısı. Tariflerimin ismini birebir kullanırsanız çok daha mutlu olurum. Çünkü bu karşıdaki insanlara da saygısızlık oluyor. Aynı tatlıya birkaç farklı isim takmak. Bunu da belirtmek isterim. Bu arada kendim hakkında bazen soru soruyorsunuz. Çok pozitif göründüğümü, çok pozitif olduğumu, neden kaynaklanıyor diye. Her insan gibi ben de 24 saat pozitif değilim. Tam aksi çok disiplinli bir insanımdır. Aslında bunu kızlarıma bir sorsanız kızlarım size anlatır. Çok disiplinliyim. Hayatım tamamen disipline uyumludur. Çok erken kalkarım. Sabah 6'da kalkarım. Hemen bir YouTube, Instagram yorumlara göz atarım. Tariflerimi koordine ederim. Saat 9 gibi çekimlere başlarım. 3-4 gibi çekimler biter. Günlük rutin evimdeki işlerimle ilgilenirim. Akşam yemeği, sonra montaja geçerim. Yani haftanın 6 günü çalışırım. Bir gün kendime mola veririm. O bir günde ne yaparım mesela? Dizi izlemiyorum, televizyon açmıyorum, televizyon kullanmıyorum. Ben çok iyi bir YouTuber'im. Yani benim zamanımın büyük bölümü YouTube'da geçiyor. Çok severek izlediğim YouTuber'lar var. Kim var? Enes Yılmazer'i çok severim. Bütün videolarını izlerim. Ondan sonra Ruhi Çenet'i çok severek izlerim. Alman sevdiğim YouTuber'lar var. Onları çok severek takip ederim. Podcast çok dinlerim. Mesela evde mutlaka YouTube'dan bir podcast dinliyorumdur. Verimli hale getiririm zamanımı. Yani boşa geçirmem. Hiç izlediğim bir dizi yok. Ben o abuk sabuk dizilerin hiçbirine zamanımı harcamam. Zamanım çok kıymetli. Diziye bakıyorum baştan sıfır. Yani bir dizi bu kadar mı saçmalıklarla dolu olur diyorum. Diğer dizileri de pek izleyemiyorum. Daha doğrusu aslında vaktim de pek yok ya da pek dizi izleyen biri de değilim. Belki de öyledir. Öyle de diyebiliriz. Örgü örmeyi çok severim. Vaktim olursa örgü örürüm ama örgüyü de böyle boşuna örmem. Yanında mutlaka bir podcast dinlerim veya bir dokümantasyon izlerim. Veya üzerine çalıştığım bir tarif varsa onu profesyonel aşçılardan nasıl yapmışlar onu izlerim. Hani kendimi nasıl geliştirebilirim diye. Genel olarak çiçekler, bahçe, doğa. Mavi var köpeğim biliyorsunuz. Mavi 13 yaşında. 2 aylık olduğundan beri bizimle yaşıyor. Mavi benim evimde. Onun yemeği, onun yürüyüşleri. Mavi'nin her şeyi çok önemli. Onu çok seviyoruz. Mavi'nin yemeklerini kendim yapıyorum. Hazır ürün vermiyorum. Yemeğini pişiriyorum. Haftada bir defa onun yemeğini pişirip buzluğa atarım. Günlük günlük çıkarırım. Videolarımda da ara ara Mavi'yi görüyorsunuzdur. Bu arada sevgili izleyicilerim şunu belirtmek isterim. Alta yorum olarak bildirirseniz çok mutlu olurum. Öncelikle Ramazan'da vermiş olduğum bu tariflerin hangilerini denediniz? Hangileri sofranıza eşlik etti? Bir de masmavi deyince acaba sizin aklınıza ne geliyor? Onu yazabilirsiniz. Çünkü ben şimdi kendi kendime de anlatmış olmayayım Mega Roman gibi. Şunu söyleyebilirim. En çok sorduğunuz soru kendimi neden göstermiyorum? Türbanlı mıyım? Ondan mı? Aslında sorduğunuz soru YouTube'a bir göz atın. Bir Instagram'a göz atın. Türbanlılar daha çok aktif bu konuda. Yani bunun türbanlı olup olmamayla hiçbir alakası yok biliyorsunuz. Bu arada türbanlı bir bayan değilim. Kendimi göstermiyorum çünkü sadece tariflerim, sesim, elimle sizinleyim. Yani benim mantığımda kendimi gösterince kazancım ne olur? Şu olabilir. Kendimi gösterdiğim için markalar belki hani sınırsız daha hani kendimi gösterebildiğim için birkaç kıyafet reklamı alırım veya birkaç mekan reklamı alırım. Ama değmez çünkü ben özgürlüğüne düşkün bir insanım. Her gittiğim yerde tanınmak istemiyorum. Dünyadaki en değerli şeyin özgürlük olduğuna inanıyorum.
Ben şimdi bir yere gittiğimde hiç kimse beni tanımaz. Ben kendim istersem söylerim. Ben bir YouTuber'im, ünlü bir YouTuber'im, yani Instagram fenomeniyim gibi söylerim. Ama istemediğim sürece kimse beni tanımıyor. İşte bunun değeri çok fazla. Bir de gerek duymuyorum. Yani kameranın karşısında öyle kaş göz mimik yapacak bir kadın da değilim. Tipime de uygun değil. Düz bir insanım. Bana göre değil bu işler ama yapanlara saygı duyuyorum, hiç sorun yok. Benim tarzım böyle. Diğer arkadaşlarımın tarzı öyledir. Mutfak benim en sevdiğim yer. Onun dışında politikayı çok seviyorum. Haber programlarını, YouTube'daki bütün gazetecilerin günlük podcastlerini mutlaka dinlerim. Dünyada ve ülkemde ne olup ne bitiyor hepsine çok iyi dinlerim. TV'ye neden çıkmadığımı da çok sordunuz. TV'ye nasıl çıkabilirim? Kendimi göstermeyen biriyim. Nasıl çıkabilirim? Yüzüme kağıt mı bağlayayım? Yani mümkün değil. Çok da TV davetiyesi aldım. Sağ olsunlar. Hepsi de davet ettiler. Çok çok büyük kanallardan da davetiye aldım. Fakat kendimi göstermediğim için bunun imkanı yok. O yüzden TV'ye de çıkmıyorum. Sadece YouTube kanalımdayım aktif olarak. Instagram'da son derece aktifim. Facebook sayfam da var fakat orada aktif değilim, onu da belirteyim. TikTok hesabım yok ama tariflerim TikTok'ta yayınlanıyor. Hoş bulmuyorum ama elimden gelen şu an için bir şey yok ama onun da arkasında ilgileniyoruz. Hukuki yönden haklarımızı almak istiyoruz ama şu an pek vaktim yok. Genel amaçla şöyle söyleyebilirim. Hayatın gelip gidici bir şey olduğuna inanan bir insan olduğum için çok büyük hırsları olan bir insan değilim. Ama disiplinli, yani aklı selim, tabii ki her şeyin de farkında olan bir insanım. Çok fazla ciddiye almıyorum diyemem. Hayatı ciddiye alıyorum ama öyle gereksiz şeyleri almıyorum. Mesela ben o abuk sabuk dizilere oturup izleyip bir de onların oturup böyle sohbetini etmem yani. Gerçekten etmem. Gereksiz. Onun yerine İlber Ortaylı ya da buradan Allah'tan rahmet diliyorum. Onun bir programını dinleyip biraz ufkumu açmayı tercih ederim. Bu arada bir davetiye almıştım. Hatta o aldığım davetiye o kadar hoşuma gitmişti ki onu da size anlatmak isterim. Bundan 7 yıl önce, kanalın ismini söylemek istemiyorum. Menajeri aramıştı. Demişti ki alışılagelmiş mutfakta tarif veren Türk kadınlarından çok farklısınız. Aynı anda kocaman bir baklava yufkası açabiliyorsunuz ama aynı anda Avrupa'yı yemekleri yapabiliyorsunuz. Türkiye'de bunun sentezi yok. Ya tamamen anne tipi tarif verenler var ya da çok uçuk, kültürümüzle alakası olmayan tarif veren grup var. Ben sentez olarak görmüşler, sağ olsunlar. Şöyle söyleyeyim, benim için kültürüm çok önemli. Geleneksel yemeklerimiz çok önemli ama dünya mutfakları da önemli. Bu bizim vizyonumuz için, bilmemiz için çok önemli. Ben tariflerimde bir tarif verirken de diyorum ki denemeseniz bile izleyin, bilin, fikir olarak kalsın. Ne kaybederiz ki? Bilelim başka ülkelerde neler yeniyor, onlar nasıl yapıyor. Bunlar da bir kültürün bir yan tarafıdır diye düşünüyorum. O yüzden kanalımda da oldukça internasyonal tarifleri bulundurmaya özen gösteriyorum. Gelelim benim kelime hatalarıma. Bayağı bir düzeltiyorsunuz arada bir. Böyle tel çırpıcık diyorum, çırpacak diyorum. İşte ne bileyim kelimeleri biraz devrik kuruyorum. Bunun sebebi 34 yıl Almanya'da yaşamış olmam. Orada da aktif bir şekilde çalıştığım için, hep Almanca konuştuğum için Türkçe ile Almanca'nın gramerinin farklı olması, bunun Almanca cümle kurumuyla Türkçe cümle kurumu tam ters. Bu da bende konuşurken bazen tuhaf devrik cümleler oluşturuyor veya bazı kelimelerin Türkçesini bulamıyorum. Kendimce bir kelime uyduruyorum oraya. Onun için özür dilerim. Bu kasıtlı yaptığım bir şey değil. Uzun yıllar Almanya'da yaşamış olmamı getirdiği bir şey. Türkçeme de özen gösteriyorum ama iki dil biliyorsanız, ki çok az da İngilizcem var, bu bazen böyle bir karmaşık bir şeyler oluyor. Kusuruma bakmayın. Ama iyiye doğru gidiyorum bence. Gayet iyi gidiyorum yani. Artık çırpacak demiyorum, çırpıcı diyorum mesela. Ama yine de karıştırabilirim. Arada bir kusuruma bakmayın. Onu da duymazdan gelin. Bu arada
gurbette olan, yalnız olan, şu anda yanında kimse olmayan, kendini yalnız hisseden izleyicilerimin bayramını öncelikle kutluyorum. Hiç kimse bu dünyada yalnız değildir. Bunu bilmenizi isterim. Yaradanın olduğu bir dünyada ben yalnızım diye bir şey yok. Hiçbirimiz yalnız değiliz. O yüzden bayramınızı kutluyorum. Bilin ki belki benim bu podcast'im size bir nebze de olsa bir kafanızı dağıtır, bir şöyle güzel bir ruhi hale geçirir diye ümit ettiğim için böyle bir şey düşündüm. Bu arada tariflerimi de izliyorsunuz. Ben de izliyorum sizlerle birlikte hem konuşup. Geleneksel tarifler, Avrupa'yı tarifler veya kendi ürettiğim tariflerimle Ramazan'da sizlerle oldum. Tam 10 yılı geçti YouTube'da, 13 yıldır Instagram'da sizlerleyim. Aslında bu Instagram ve YouTube'un gurusu sayılırım artık. O kadar sahibim her şeye. İlk videolu tarif veren Instagram'da sayfalardan ya ilkiyim ya ikincisiyim. Düşünün o kadar eskiyim. Yeni gelenler için kendim hakkında bir bilgi vereyim. Şimdi sevgili arkadaşlarım, Ramazan'da yoğun bir tempo ile çalıştım. Bayrama geldik. Bayramda kısa bir bayram tatili yapacağım. Daha sonra sizlerle tekrar böyle biraz salata ve hafif tariflerle devam edeceğim. Çünkü bayramda biliyorum tatlılar, baklavalar her şeyi yiyeceksiniz. Böyle salata, hafif zeytinyağlılarla başlangıç yapacağım. Şimdi ben de bir bayram tatili yapıyorum. 4-5 gün yokum. Sizleri çok seviyorum. Umarım sohbetim hoşunuza gitmiştir. Kalpten sevgilerimi gönderiyorum. Hepinizin bayramı mübarek olsun. Rabbim seneye de mutlulukla, huzurla, sağlıkla Ramazan'ı nasip etsin diyorum. Yeni tariflerimde görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın.